Şöyle bir duralım ve düşünelim. Siyasi güç, yani bir toplumu yönetme yetkisi en temelde nereden gelir? Bu soru binlerce yıldır filozofların, liderlerin, herkesin aklını kurcalıyor. İşte bugün bu kadim soruya yüzlerce yıl öncesinden gelen ama modern dünyayı kökünden şekillendiren sarsıcı bir cevabı Francisco Suarez'in düşünce dünyasını birlikte keşfedeceğiz. Her şey aslında o tek bir ebedi soruyla başlıyor. Gücün asıl kaynağı, kökeni neresi? Düşününce bu soru binlerce yıldır siyasetin ve felsefenin merkezinde değil mi? Yani bir hükümdarın size bir şeyi emretme hakkı ve sizin de ona itaat etme yükümlülüğünüz. Bunun meşruiyeti tam olarak neye dayanıyor? Bu sadece kaba kuvvet meselesi mi yoksa arkasında ahlaki bir temel var mı, olmalı mı? İşte mutlak monarşilerin, kralların sözünün kanun sayıldığı bir çağda adı pek de anılmayan bir düşünür bu soruya gerçekten sarsıcı bir yanıt getirdi. Karşınızda skolastik felsefenin son büyük dehalarından biri İspanyol Cizvit rahip Francisco Suarez. Yani kralların gücünü doğrudan Tanrı'dan aldığına inanılan bir çağda o, bütün bu denklemi alıp tamamen tersine çevirecek bir fikirle çıka geldi. Şimdi Suarez'in argümanının tam kalbine iniyoruz. Ona göre güç, gökten tek bir kişiye inen bir lütuf değil, tam tersine yerden, yani bir bütün olarak topluluğun kendisinden yükselen bir şey. O dönemde Suarez'in karşısında duran hakim görüş tam olarak buydu. Bu teoriye göre kral, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibiydi. Otoritesi mutlaktı ve halk tarafından asla sorgulanamazdı. Halkın tek bir görevi vardı, sorgusuz sualsiz itaat etmek. İşte Suarez'in bu sözleri adeta bir devrimin manifestosu gibi. Peki bu ne anlama geliyor? Çok net bir şekilde diyor ki, gücün kaynağı doğaüstü filan değil, tamamen insani bir süreç. Yani halkın ortak iradesi, halkın rızası. Bu, o dönemde kurulu düzene yapılabilecek en büyük meydan okumalardan biriydi. Peki bu müthiş sonuca nasıl ulaşıyor? Mantığı aslında çok basit ve adım adım ilerliyor. Birincisi diyor ki doğası gereği bütün insanlar özgür doğar. Kimse kimsenin efendisi olarak dünyaya gelmez. İkincisi insanlar kendi rızalarıyla bir araya gelir ve bir toplum yani Suarez'in o meşhur tabiriyle bir mistik beden oluştururlar. İşte tam bu noktada o egemen güç o topluluğun kendisinde vücut bulur. Gücün asıl sahibi artık topluluktur ve ancak bundan sonra dördüncü adımda topluluk yönetimi kolaylaştırmak için bu gücü bir krala veya bir meclise yani bir yöneticiye emanet eder. İşte bu tablo iki dünya görüşü arasındaki o devasa farkı gözler önüne seriyor. Bir tarafta güç, sorgulanamaz, ilahi bir hediye olarak gökten iniyor. Suarez'in teorisinde ise güç önce halkta toplanıyor ve bir yöneticiye sadece ve sadece emanet ediliyor. Bakın bu emanet kelimesi her şeyi değiştirir. Çünkü emanet sorumluluk getirir. Yönetici artık sadece Tanrı'ya değil, gücün asıl sahibi olan topluluğa karşı sorumludur ve gücü de mutlak değil, koşulludur. Bu ayrım gerçekten hayati. Yani güç bir hükümdarın kişisel mülkü, canının istediği gibi harcayabileceği bir hazine falan değil. Tam tersine halkın ortak iyiliği için kullanılması şartıyla kendisine teslim edilmiş bir emanet. Bu da yöneticiliği bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp bir hizmet görevine dönüştürüyor. İşte Suarez'in teorisinin en devrimci, en radikal sonuçlarına tam da şimdi geliyoruz. Eğer güç halktan geliyorsa ve bu bir emanetse, peki bu emanete ihanet edildiğinde ne olur? Suarez'e göre topluluk o gücü devrederken tamamen ondan vazgeçmiş olmaz. Güç potansiyel olarak yani inhabito her zaman toplulukta kalmaya devam eder. Bu yüzden eğer bir hükümdar bir tirana dönüşürse yani ortak iyiliğe hizmet etmek yerine kendi çıkarları için halka zulmetmeye başlarsa topluluğun meşru müdafaa hakkı doğar. Bu ne demek? Tirana karşı savaşmak, onu görevden almak ve hatta gerekirse bütün yönetim sistemini değiştirmek demek. Peki tüm bu cüretkar fikirler sadece yazıldıkları o eski kitapların sayfalarında mı kaldı? Tabii ki hayır. Suarez'in ektiği bu tohumlar yüzyıllar boyunca filizlendi ve tarihin akışını tamamen değiştirdi. Düşünün bu 400 yıllık fikirler, yönetimin meşruiyetinin halkın rızasına dayanması gerektiği düşüncesinin temel taşlarından biri oldu. Yani bugün bildiğimiz modern demokrasinin tam da kalbinde yatan kavramdan bahsediyoruz. Bu fikrin yolculuğuna baktığımızda inanılmaz bir hat görüyoruz. Suarez'in 1612'de yazdığı başyapıtı De Legibus'tan John Locke'un toplumsal sözleşme teorilerine, oradan da dosdoğru 1776 Amerikan bağımsızlık bildirgesine uzanan kesintisiz bir çizgi var. O bildirgedeki meşhur yönetilenlerin rızası ilkesi var ya, işte o aslında Suarez'in felsefesinin doğrudan bir yankısı. Suarez'in mirası sadece devletlerin iç yapısıyla da sınırlı değil.
O, aynı zamanda devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen ius gentium, yani milletler hukuku kavramını da geliştiren en önemli isimlerden. Ona göre bu hukuk, farklı ulusların karşılıklı rıza ve ortak gelenekler yoluyla oluşturduğu bir sistem. Yani tıpkı bir devlet içindeki gücün rızaya dayanması gibi devletler arası hukukunda temelinde rıza olduğunu söylüyor. Peki, tüm bu tarihsel ve felsefi yolculuk bizi bugün nereye getiriyor? Bütün bu karmaşık felsefi tartışmaların sonunda karşımızda aslında devrimci olduğu kadar basit bir gerçek çıkıyor. Meşru güç yukarıdan bir yerlerden inmez, aşağıdan, yani topluluğun ta kendisinden doğar. Suarez'in işte bu sözü tüm felsefesinin nihai özeti gibi. Güç, bir kişiye bahşedilmiş sihirli bir ayrıcalık değil, bir araya gelmiş insanların kolektif varlığının en doğal sonucudur. Ve işte şimdi o 400 yıllık soruyu günümüze taşıyalım. Eğer güç gerçekten ve tamamen halktan geliyorsa, bizim bugünkü kurumlarımız, yasalarımız, liderlerimiz gücün asıl kaynağı olan o halkın rızasına ve ortak iyiliğine ne kadar sadık kalıyor? Belki de Suarez'in bize bıraktığı en önemli miras, bugün kendimize sormamız gereken tam da bu sorudur.